iPhone kullananlar bilir. Bir şehir efsanesi var. Fransa'da iPhone'ların daha hızlı çalıştığına dair bir söylenti dolaşıyor. Bakalım bu söylentiler, bu efsaneler gerçek mi? Hadi videomuza başlıyoruz. Evet gençler, introyu atladıktan sonra videomuza tekrar hoş geldiniz. Şimdi videomuzun konusu, bilmiş olduğunuz üzere Fransa'da Apple'ın eski cihazları daha da hızlı çalıştığına dair bir efsane dolaşıyor. Peki bu efsane nereden doğdu? Bu efsanenin doğuş sebebi, Fransa hükümeti Apple'a bir dava açtı. Çünkü oradaki kullanıcılar eski cihazlarının çok yavaşladığına dair, her güncelleme sonrasında sorunların, sıkıntıların yükseldiğine dair problemleri devlete, hükümete bildirmeye başladı. Hükümet yetkilileri de tabii ki Apple'a bir dava açıyor ve Apple yetkilileri de eski cihazlarının yeni cihazlar alınması için, açıkçası böyle söyleyeyim, kabul ediyorlar yavaşlattıklarını. Bundan dolayı da Fransa'da yaşayan herkesin eski Apple cihazlarını hızlandırma kararı çıkıyor ve Apple'da artık Fransa'da daha hızlı çalıştığını bize anlatıyor açıkçası. Peki bu efsane gerçek mi, değil mi? Diğer ülkelerde bu skorlar nasıl sonuç alıyor? Ben bunları sizler için 2024 yılında test ettim iPhone 6s cihazımızla. Şimdi ilk başta gelelim Türkiye'deki skorlara. Gelelim hemen, nereden? Şuraya gelelim. Fotoğrafları bulalım. Evet. Şimdi fotoğraflardan ben daha önceden, çünkü bir 20-25 dakika alıyor bir skorun sonucunu alabilmek. Aşağı yukarı 3 saate yakın zamandan beri skorları denetliyorum. Sırf sizin daha çok bilgi edinmeniz için. Şimdi Türkiye'de görmüş olduğunuz üzere tekli çekirdekte 646 skorunu aldı. Çiftli çekirdekte de 976 skorunu bize verdi. İlk test ettiğim, telefon soğukken, hiçbir işlem yapmamışken Türkiye'nin skorunu merak ettim ben de, bakalım nasıl diye. Evet, verdiği skor bu şekilde 646'ya 976 olarak bizim karşımıza çıkmayı başardı. Şimdi ondan sonra dedim ki Fransa, bir bakalım şehir efsaneleri gerçek mi? Türkiye'ye göre biraz yüksek çıktı tabii doğal olarak. Tekli çekirdekte 637, çiftli ise 1012 sonucunu bize verdi. Ya şu şekilde bir fark var. Bazı ülkelere göre yüksek olarak gözüküyor ama şu andan sonra izleyecek olduğunuz, hatta en sonunda videonun sonunda paylaşacak olduğum ülkenin testine bayılacaksınız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Türkiye'ye göre yüksek skor verdi. Şöyle göstereyim. Tekli çekirdekte 646 alan Türkiye, 637 alan Fransa'yı geçti. Peki çiftli çekirdekte 976 alan Türkiye, 1012 olarak çiftli çekirdekte Fransa'nın gerisinde kaldı gençler, bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Buraya geliyoruz. Tabi bu Amerika menşeli bir cihaz olduğu için dedim ki bir de kendi ülkesinde bakalım ne kadar skor oluyor. Kaç sene geçmiş olan bu cihazımız. Bu cihazımızı ölçtüğümüz zaman tekli de 643 skorunu bize verirken çiftli ise 1029 skorunu bize veriyor. Ona bakacak olursak 637 ile 43 tekli çekirdek dönde, 1012'ye karşı 1029, tabii ki Amerika daha da hızlı olarak sonuçlanmış gençler, bilginiz olsun. Şimdi bu ne demek oluyor? Fransa Amerika'nın biraz daha gerisinde olmuş oluyor. Bu da ne demek oluyor? Fransa'nın efsanesi bildiğiniz çöp oluyor gençler, haberiniz olsun. Yine devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bu sefer de uzaklara gidiyoruz açıkçası. Uzaklara gittiğimiz zaman da Çin'e bakıyoruz gençler. Çin'de 651 skorunu alan 16S cihazımız tekli çekirdekli, çiftli çekirdek performansı ise 1026 olarak bizim karşımıza çıkıyor. Amerika 643, 651 Çin. 1029, 1026. Görüyorsunuz aradaki farkı. Çok ufak tefek oynamalar var ama bunlar da performans olarak karşınıza sizin çıkıyor gençler. Bundan dolayı ise sizlere şöyle söyleyebilirim. Şu anki skorlar arasında Amerika bir tık daha önde hepsinden açıkçası. Bir iki tık önemli değil yani açıkçası. Ama demin de bahsetmiş olduğum gibi Türkiye'den
ve Fransa'dan çok çok üstte şu ana kadar verilen skorlar. Evet, geldik şimdi dünyadaki en hızlı skoru alan ülkeye. Merak ediyor musunuz? Tahminleri alayım yorumlara. Yorumlara tahminleri alayım hemen. Evet, şimdi açıklıyoruz. Geliyoruz, çevirdik. Ve Japonya. Japonya ülkesi tekli çekirdekte 651 almayı başarırken çiftlide ise 1037'yi alıp en fazla skoru almaya başaran ülke olarak karşımıza çıkmayı başardı gençler. Yani şu an bu skorlara bakacak olursanız hangi bölgede kullanayım abi sorusuna cevap olarak size verdiğim cevap Japonya olacaktır gençler. Japonya'da tekli çekirdek 651, çiftli ise 1037 olarak karşımıza çıkmayı başarmış. Evet, görmüş olduğunuz üzere 651'e 651, 1026'ya 1037 olarak bizim karşımıza çıkan Japonya şu andaki en çok skoru alan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu ne demek oldu? Bu bahsetmiş olduğunuz Fransa'da en fazla hızlı olan ülkeler arasına bile giremedi açıkçası. Yani sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız Japonya'yı, Çin'i ve Amerika'yı size tavsiye edebilirim. Gençler bilginiz olsun. Şimdi bu ülkeler arasındaki yaptığım skorlar neye dayanarak yaptım? Şu şekilde dayanarak yaptım. Hepsi büyük ülkeler olduğu için o büyük ülkelere dayanarak yaptım. Gidip de Afrika'da farklı ülkelerde yapmadım. Çünkü oradakilerin çoğu bu cihazı bile kullanamıyor ve bu videoyu izleyemiyor bile. Gençler bilginiz olsun. Bu arada bu skorların peşine gelmişken 1950 kişilik bir kocaman aileye sahip olduk gençler. Hızlı bir şekilde 2000'e ilerlemeye çalışıyoruz. Şu anda abone olmayan kullanıcıların çoğu beni izliyor. Bunun farkındayım, biliyorum çünkü algoritma bize gösteriyor. Sizden ricam kanalıma abone olmanız. Abone olarak hiçbir şekilde siz bir şeyi kaybetmezsiniz ama biz çok iyi bir şekilde ilerlemeye devam ederiz gençler. Bilginiz olsun. Artık bu ve bunun gibi teknoloji testi yaptığımız özellikler devam edecek. Gerekirse bu iPhone cihazın sökülüp takılmasını, nasıl yapıldığını, parça değişimlerini filan ve testlerini, hızlanmasını ve farklı uygulamalarla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Evet gençler, geldik bir videonun sonuna daha. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve daha çok fazla insana ulaşabilmek için altta yorum ve beğenileri ateşlemeyi unutmayın. Çünkü siz beğeni veya yorum yaptığınız zaman algoritma bizi daha fazla yukarı çıkartıyor ve daha çok insan bizim görmemizi sağlıyorsunuz açıkçası. Yani siz de daha fazla insana, kitleye ulaşabilmek için yorumlarda güzel yorumlar yazarsanız açıkçası sizleri de beğeni yağmuruna tutar insanlar. Haberiniz olsun. Hadi benim çenem çok düştü. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.